Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle az ince bir ipim var. Şöyle göstereyim. Bununla güzel, ajurlu bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Şöyle ayarlayacağız. Her model 3 ilmekten oluşuyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17. 17 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Lastiksiz yapacağım ben. Şöyle bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İlmeklerimi çıkardıktan sonra arka yüzünde bir sıra ters örerek örgümün ön yüzüne geçeceğim. Lastik yapmadığım için bu işlemi yapıyorum. Bu bir sıra hazırlık diyelim. Evet. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Bir sıra ters örerek arka yüzünde örgümün ön yüzüne geçtim şimdi. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Eğer siz lastik üzerine başlayacaksanız örgünüzün ön yüzünde hemen modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz. Sıradaki 3 ilmekte şimdi işlemimiz. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Bakın ortadaki ilmeğimi öne alacağım. Ortadaki ilmeği öne aldım. Öndeki ilmeğimi onun arkasına aldım. Şu şekilde şöyle. Daha sonra bu 3 ilmeğin üçünü bir toplayarak kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir artırma daha yaptım. 3 ilmeği kestik. Bir ilmek çıkardık. Sağında ve solunda artırma yaparak yine ilmek sayısı aynı oldu. 3 ilmek düz. Bir artırma. Ortadaki ilmeğimizi öne alalım. Birinci ilmeği arkaya aldım. İkinci ilmeği öne aldım. Daha sonra bu 3 ilmeğin üçünü bir topladım, düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. 3 ilmek düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğini de düz ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu modelde arka yüzünde farklı bir işlem yapmayacağız. Bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Modeli kaydıracağım. Bakın burada yaptığım işlemi şimdi buradaki 3 ilmeğe yapacağım. Üçüncü sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma, sıradaki 3 ilmeği ortadakini öne alıyorum. Bakın şu şekilde ortadakini şişimin önüne taktım ve bu 3 ilmeğin üçünü bir toplayarak kestim. Tek ilmeğe düşürdüm.
Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 3 ilmeğimi de düz ördüm. Şöyle. Bir artırma. Bu 3 ilmeğin ortadakini öne aldım. Ve üçünü bir topladım. Düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra tekrar bir artırma yaptım. 3 ilmek düz. Bir artırma. Sıra sonundaki 3 ilmeğin de ortadakini öne alıyorum. Yani ikinci ilmeğimi öne aldım. Birinci ilmeği arka taraftan onun arkasına geçirdim. Daha sonra bu üçünü bir topladım, kestim. Bir ilmek daha artırma yaptım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Evet. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın modelimiz hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. Şurada birinci sırada ne yaptıysak tekrar başlayarak modeli bir kez daha kuralım. Tekrar kuruyoruz modeli. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz. 3 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 3 ilmeği ortadakini öne aldım. Şöyle. Daha sonra bu 3 ilmeği toplayarak kestim. Tekrar bir artırma yaptım. 3 ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bu 3 ilmeği de keseceğim. Ortadakini öne alıyorum. Kesme işleminden sonra tekrar bir artırma. Sıra sonunda 3 ilmek düz. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay. Çabuk ilerleyen bir model, gösterişli. Örgüye yeni başlayanlar bile bunu kolaylıkla yapabilirler. Videoyu atlayarak izlemeyin arkadaşlar. Bütün sıraları tam olarak izlerseniz rahatlıkla modeli kurabilirsiniz. Evet, ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örerek tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şimdi yine modeli kaydıracağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım sıradaki 3 ilmeği keseceğim. Onun için ikinci ilmeğimi öne aldım. Şöyle. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu 3 ilmeği toplayarak kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir artırma daha yaptım. İlmek sayımızı yine eski sayısına getirdik. 3 ilmek düz, bir artırma. Sıradaki 3 ilmeğimizi de toplayarak keselim. Tek ilmeğe düşürelim. Yalnız ortadakini öne alıyoruz ilmeğimizi. Kestikten sonra bir ilmek daha artırma yaptım. Ve sıradaki 3 ilmeğimi yine düz ördüm. Bir artırma. Bu 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Ortadakini öne aldım bakın. Daha sonra üçünü bir topladım. Düz ördüm. Bir artırma yaptım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sırada modeli kaydırmış olduk. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi
ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını ters örerek devam ediyorum. Modeli 2 kez kurduk. Modelimiz hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. Evet, kenar ilmeğimi de ben düz örüyorum. Model böyle ilerliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet güzel, şöyle hafif kabarık bir model. Bir parça da daha önce hazırladım. Şöyle. Bunu da lastik üzerine başladım. Tekstil tipi lastik kullandım burada. Burada lastiksiz hazırladık modeli. Model lastik istiyor. Lastik üzerine başlarsanız daha düzgün olacaktır. Evet, modelin ilerlemiş hali böyle. Bu lastiğin de kanalda videosu var yapımının. İsterseniz linkini bırakabilirim eğer bulamazsanız. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz bu modeli. Yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde ona göre de iplerinizi tercih edersiniz. Koton ip, merserize ip. Anne yeleklerinde de angora tarzı ipler kullanabilirsiniz. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Ona göre iplerinizi tercih edersiniz. Evet, model böyle arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.